Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Piti Kawai. Hepiniz hoş geldiniz. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu ejderha yolu mekanikleri. Bu ejderha yolunda neler yapmalıyız? Mağazadan hangi eşyaları almalıyız? Bu konuları konuşacağız. Şöylelikle ilk ejderha yolunda mağazaya girmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada mağaza yolunda biliyorsunuz ki kahraman jetonları, işte hızlandırmalar, normal jetonlar, indiz, kaynak, yani birçok eşya mevcut. Burada arkadaşlar bizim işimize yarayacak jetonları almalıyız. Yani örnek veriyorum, büyücü olarak başladık oyuna. Düzen birliğiyiz. Biliyorsunuz düzen birliğinin ana kahramanı Valdri. Burada en üstte mesela 3 tane kahramanımız mevcut. Indis zaten günlük 3 tane alabiliyoruz. Sarı, bir tane mavi, bir de mor kahraman atabiliyor. Bu günlük veya haftalık değişiyordu sanırım. Bu konuda tam bir bilgim yok. Ama buradakiler sınırsız. Yani 2 tane kahraman jetonu sınırsız. Indi sadece 3 tane alabiliyoruz. Ama dediğim gibi bizim için öncelik hangi ana kahramanı oynuyorsak onu toplamamız gerekiyor. Yani o kahramanın skill'lerini daha çabuk uyandırmamız gerekiyor. Bu yüzden arkadaşlar burada boş yatırım yapmayın. Kesinlikle boş yatırım yapmayın. Kristallerinizi hangi kahramanı oynuyorsanız onun jetonlarını toplayın. Yani büyücüyseniz Valdiri, ondan sonra diyarlarsanız kesinlikle güven almanız gerekiyor. İşte ana kahramanlarınızı fullledikten sonra isteğinize göre Indis'e dönebilirsiniz. Ama yani şu an Indis kullanılabilir kahraman değil. İleriki süreçte kesinlikle yani bütün skill'leri fulllenince kullanılabilecek bir kahraman. Şu anda uyku modunda yani Indis. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ejderha yolu 80 aşamadan oluşuyor. Şimdi biz eski sunucu olduğumuz için yan aşamalar bende açık değil ama büyük ihtimal sizde açık olacaktır. Bu yan aşamaları arkadaşlar muhakkak yapın. Neden yapın? Çünkü yan aşamaların görevi sizin oyunu öğrenmeniz için kurulmuş bir şey. Oyun size orada sizde olmayan kahramanlardan veya sizde olmayan askerlerden bir düzen oluşturuyor. Yani düzen oluşturmayı size bırakıyor. Oyun mekaniğini orada size anlatmaya çalışıyor daha doğrusu. Burada bizim amacımız arkadaşlar yeni krallıklar için bahsediyorum. Eski krallıklar için zaten hani az çok kişi biliyordur. Burada kesinlikle arkadaşlar yapabildiğimiz kadar aşama yapmamız gerekiyor ve hepsini 3 yıldız yapmak gerekiyor. Bu bize ne katacak arkadaşlar? Şimdi biliyorsunuz prestiji şu anda iki yerden kasabiliyoruz. Birincisi ejderha yolu, ikincisi de zebellerin etrafında olan zeber yaratıklarından, zeber muhafızlarından kasabiliyoruz. O da zaten sınırlı sayıda yani 10 tane canavardan geliyor. Şimdi burada her aşamada mesela puan sistemi var. Örnek veriyorum 29. aşama diyor ki bu aşamayı 3 yıldız tamamlarsan sana diyor 36 puan vereceğim diyor. Kristal de diyor 12, Prestige de diyor 60 vereceğim diyor. Bunlar saatlik üretim arkadaşlar. Biz burada hepsini yani bütün aşamaları 3 yıldız yaparsak bütün aşamaların puanı toplanıyor. Bu üstte de gösteriyor. Mesela ben şu anda yanlış hatırlamıyorsam 77. aşamadaydım galiba. Yani bir yerden sonra zaten sıkılıyor, insan salıyor. Çünkü gerçekten 60. seviyede mi 50. seviyede mi ne zorlaşıyor yani. Çünkü T5 çıkıyor artık karşınıza. Kahramanlarınız iyi değilse, araştırmanız iyi değilse yapamıyorsunuz arkadaşlar. Boşuna bir zaman kaybı oluyor. Şimdi mesela benim burada saatlik üretimim, exp saatlik üretimim 4100. Saatlik 4K exp geliyor. Ejderha mağazası da kristali de 1300 geliyor. Politikamda 11.400 geliyor arkadaşlar. Oyunun başında biliyorsunuz politika çok çok önemli. Yani prestij. Bu prestiji arkadaşlar yeni başladığınızda zaten veya sezon sıfırlandığında prestijiniz komple sıfırlanıyor. Bu yüzden benim ne yapmam lazım? Hızlı bir şekilde ejderha yolundaki aşamaları geçmem gerekiyor. Ki oradaki eşyaları toplayabileyim veya politika basabileyim. Şimdi arkadaşlar gelelim bunun mekaniklerine. İlk leveller, ilk aşamalar gerçekten kolay ama sonraki aşamalar öyle bir zor ki arkadaşlar. Hani oradaki birlikler öyle bir akıllı ki şu alan savaşında gördüğünüz adamlardan bile daha akıllı savaşıyorlar bu arada. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. Çünkü ilk başta direkt menzilli
birliklerinize gidiyor. Yani menzilli birliklerine gidiyor derken okçunuz varsa direkt okçuya fokuslanıyor. Okçunuz yoksa büyücünüze fokuslanıyor. Büyücünüz yoksa süvariye fokuslanıyor. Yani sıralama. Şimdi bizim buradaki amacımız arkadaşlar, bizim en iyi birliğimiz ne olacak mesela içeride? Okçu. Yani en çok hasara vuran hangisi olacak? Okçu olacak. O yüzden okçuyu burada korumamız gerekiyor arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız? Çok basit. 2 tane, 3 tane veya kendiniz belirleyeceğiniz taktikler üzerinden burada gidebilirsiniz. Burada benim kendi belirlediğim birkaç tane taktik var. Onun üstünden konuşacağım size. Onun üstünden örnekler vereceğim. Ben mesela şu an 5 kıta çıkılıyor mesela 59. seviye. Diyor ki tüm düşmanları yen, görevi 90 saniye içinde tamamla, tüm kahramanlar hayatta. Bu 3 hedefi tamamlarsam 3 yıldız yapıyorum arkadaşlar. Ben burada bir piyade, bir süvari, 2 büyücü, bir okçu çıkıyorum. Yani bir önceki aşamalarda tabii bunlar değişiyor. Ama garanti bir şekilde bir tane piyadeniz olması gerekiyor arkadaşlar. Ve benim size önerim, piyadeniz biraz önem tutun. Çünkü piyadeniz hayatta olduğu zaman kesebilirsiniz arkadaşlar. Bütün aşamaları kolay bir şekilde geçebiliyorsunuz yani. Burada ben mesela ikinci büyücümü çıkıyorum. Albin'i koydum arkaya. Burada Melake çıkmamışım. Melake çıkayım. Bak. En arkaya da arkadaşlar okçumu koydum. Nerede benim güvenim? Şimdi buradaki sistem çok basit arkadaşlar. Bak başlattım. Biraz da bu sizin el çabukluğunuza bağlı bir şey. Şöyle süvarimi sola çektim. Okçumu az bir tık geriye çektim. Çünkü büyücünün menzili biliyorsunuz yani uzak olduğu için direkt kilitlenebiliyor. Burada piyademi saldım. Buradan da süvarimi arkaya doğru götürüyorum mesela. Az bir şey öne çektim. Bunların şimdi ortada toplanmasını bekliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bak. Tabi bu sırada eserlerinizi kullanmayı unutmayın. Ondan sonra okçumu böyle çekiyorum. Bak müdahale ettim piyade. Gördünüz mü? Ondan sonra direkt oynamaya başlıyorum arkadaşlar. Okçudan sonra kesinlikle büyücü. Bakın. Burada eserleriniz çok önemli. Barış koruma eserleri takmayın burada. İşlemez. Burada kendi kullandığınız ana eserleri takmanız gerekiyor. Büyücü kesildikten sonra süvariye dönüyorum. Süvariyi de kestikten sonra arkadaşlar piyadeye dönüyorum, zaten başka kalmıyor. Burada dediğim gibi piyadenizin bir tık hayatta olması gerekiyor. Okçunuzu koruduğunuz sürece, yani şu okçudan kastım menzilli birliklerinizi koruduğunuz sürece bütün aşamaları kolaylıkla yapabilirsiniz. Ben bunu daha önceden yaptığım için mesela şey saymayacak bana. İkinci bir taktik mesela, geleyim 77'ye, ben 77'yi yapamıyordum. Bir kere uğraştım, ondan sonra saldım çünkü T5 arkadaşlar, yani 178k kutu var. Tamam benimkiler de az değil de. Mesela ben burada nasıl bir taktik uyguluyorum arkadaşlar? Karşımdaki T5 değil mi? Ben okçumu şöyle en yukarıya alıyorum arkadaşlar. Birleştirmem gerekiyor çünkü bunları bir yerde. Büyücülerimi şöyle sola aldım. Süvarimi de şöyle arkaya aldım. Çünkü süvarimle arkadan direkt vuracağım. Bakın okçumu yukarıya çektim. Piyademi de okçumun hizasına çekiyorum. Burada amacım karşıdaki rakibin hepsinin aynı yerde toplanmasını istiyorum ben. Buradan büyücülerimle okçularına kilitlendim. Süvariyle saldım abi. Bir tık öne çektim. Önde karşılamak için. Çünkü menziller okçuma vurmasın diye. Bak. Gördünüz mü? Müdahale modu aktif oldu. Burada bastım eserimi. Tak, o da müdahale modu oldu. Bundan sonra hiçbir şey yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Yapıştırıyorum. Bak görüyor musunuz? 5 kıtada benim piyademe vuruyor. Kalkıp okçuma vurmuyor yani. Burada bundan sonrası sizin el becerinize kalmış. Kesinlikle burada 5 kıta veya 3 kıta çıkıyorsanız hepsini seçmeniz lazım. Tek tek uğraşmayın. Onu kestikten sonra döndüm en sağdaki okçuya. Eserim geldi. Eserimi kullandım. Bakın burada dikkat etmeniz bir şey, süvari. Süvari buradan vurmaz. Arkasına geçmeniz lazım. Çünkü yakıncı birliği olduğu için, arada mesafe olduğu için önündeki birliğe kilitleniyor. Mesela piyadem burada sarıya düştü. İkinci okçuyu da kestim. Üçüncü okçuya dönüyorum. Tekrar piyademi aldım geriye.
pardon süvarimi. Hop kilitlendim. Tertemiz bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Yani bakın burada sarıya düştü kahramanlarım ama karşı taraf T5. Yani ve okçu. Okçu olduğu için karşı saldırısı aşırı derecede yüksek. Bundan dolayı sarıya düşmem normal. Çünkü okçuya vuruyorsunuz yani. Evet onu da kestim. Döndüm abi Nika'ya. Çünkü arkasında Garwood var. O yüzden Nika'ya döndüm. Medline'in arkasında Hosk var. Onu her türlü keseriz. Yani öncelikli olan direkt HP verenleri kesmemiz lazım. Süreme bakıyorum. 45 saniye yetişir mi? Büyük ihtimal yetişmeyebilir. Burada eserimi bastım. Arkadaşlar yani piyadenin T5'i gerçekten çok güçlü. Buna yani yapacak bir şey yok. İlla ki bunun da bir taktiği vardır. Geçilme bir taktiği vardır da. Şu an dediğim gibi biz sezonun sonuna yaklaştık. Hani benim için prestijin veya mağaza kristalinin çok bir önemi kalmadı. O yüzden çok fazla üstünde durmuyorum. 13 saniye kaldı. Büyük ihtimal yetiştiremeyecek. Böyle ötekine geçtim. Ötekisi zaten direkt karşı saldırıyla ölür. 72 kaldı. Aynen yetişmeyecek. İkinci bir taktik arkadaşlar. Diyelim ki piyadeniz sağlam değil. Yani piyadede hayatta duramıyorsunuz. Değil mi? Piyadeniz bir şekilde ölüyor. Arkadaşlar burada da çok güzel bir eser var. Tamam ejderha pulu zırhı kadar hani sizin belki etki vermeyebilir ama bir tık daha hayatta kalmanızı sağlayabilir. Hangi eser abi bu? Donmuş yüzük arkadaşlar. Donmuş yüzük biliyorsunuz bir koruma yeteneği var. Yani bunu bastığınızda adamlar size bakayım neredeydi o 10 saniye boyunca vuramıyor. Yani hasara bağışıklık kazanıyor. Bunu takıyoruz arkadaşlar. Hemen takayım. Bunu da göstereyim. Direkt zaten bitmesini beklemeyeceğim. Tekrar başlattım. Aynı şekilde çünkü bunlar T5 arasından kaçıp da benim okçularımı veya büyücülerimi hemen öldürmesini istemiyorum. Bu yüzden bu taktiği kullanıyorum ben. Hani siz de farklı taktikler oluşturabilirsiniz. Şöyle okçum gittikten sonra büyücülerimle vurmaya başladım. Süvarimi de arkasından salıyorum. Şöyle gönderdim. Piyadeyi öne çıkardım arkadaşlar. Çünkü arkaya ulaşmaması için. Şöyle önlerinde durdum. Önünde durduğum için bakın direkt müdahalemede oldu. Bakın tık eseri bastım arkadaşlar buz bariyerini. Bak bana vuruyorlar ama işlemiyor. Şöyle hepsini seçtim. Tekrar nerede? Heh, buldum. Tekrar yapıştırıyorum. Ama dediğim gibi hani ejderha pulu kadar etkili bir bonus alamayabilirsiniz bunda. Sadece anlık olarak hani size diyelim süre bakımından mı yetmiyor? Hani 10 saniye bir tık daha size hayatta olabilir veya işte eseriniz yok. Ejderha pulu eseriniz yok. Hani en iyi takabileceğiniz bence piyadede bu diye görebiliyorum. Ejderha yolunda bu arada. Ben yine kesemeyeceğim bunu. O yüzden çıktım. Ee, anlatmadığım bir şey yok sanırım. Yani bu biraz da sizin el pratiğinize bağlı bir şey arkadaşlar. Biliyorsunuz buradan gelen prestijlerle kesinlikle direkt politikalarda askeriyle batma yani politikalarda hangisiydi o unuttum. Şöyle bir gireyim bakayım değil mi? Heh, ordu genişletmeye basmanız gerekiyor arkadaşlar. Kale seviyeniz yükseldi mi? Direkt ejderha yoluna girin. Tekrar aşamaları deneyin. Veya politikalarda ordu genişletmeyi bitirdiniz. Tekrar ejderha yoluna girin. Hani sürekli aşamaları tamamlamaya başlayın. Ne kadar yüksek aşamada olursanız sizin için o kadar iyi politikaya sahip olmuş olursunuz arkadaşlar. Ben mesela bu sezon nereden baksanız hepsini fullledim. Bunlar zaten kaynak. Bunlar çok bir işim yok benim. Benim için önemli olan burada iyileştirmeler, ordu genişletmesi haricinde benim için çok bir önemli bir şey yok bu politikalarda. Bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.